Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz incili 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Pembe ve krem tonlarında. Böyle bir de pembe inci seçtim patiğim için. Sizler dilediğiniz renkleri ve dilediğiniz renk incileri tercih edebilirsiniz. Hemen iplerimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerimizi 3 numara hanımlar böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 şiş incili modelim. Şöyle yakından göstereyim. Ajurlu, çok güzel bir patik oldu. İncili, gayet şık duruyor ve görüntü itibariyle de birebir 5 şiş patik ile aynı. Bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin topuğu yine aynı şekilde 5 şiş patikle aynı. Modelimiz bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen modelimize başlamak istiyorum. Patiğimize ben burundan 12 ilmek olarak başladım. Bu şekilde bir miktar ip bırakıyorum hanımlar. Şöyle ipimin ucunda 12 ilmeğimi atacağım şimdi. Şu birinci ilmeğim, 12 ilmekle başlıyoruz. Şu birinci ilmeğimiz, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım bu şekilde. İpimizin dışında bir miktar ipimiz kaldı hanımlar. Bu ipimiz burada bekleyebilir. Patiğimizin tabanını yaparken yine bu ipi kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle yakından göstereyim. Bakın arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum. Örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hanımlar, patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. İlmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar artırmalarımıza başlayacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Bakın, kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi bakın şu şekilde parmağıma dolayarak bir adet ilmek atıyorum. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen yine buraya da ipimi parmağıma dolayıp ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını artırma yapmadan ters olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sırasıyla 14 ilmeğimin tamamını ters örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz, yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Bu şekilde artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapacağız. Bakın, sondan ikinci ilmeğime geldim. Hemen buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 16 tane ilmeğimiz oldu. Tekrardan geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine 16 ilmeğimi ters örüyorum. Her defasında hanımlar ön yüzde artırma yapıyoruz ve her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. 12 adet başladığımız patiğimiz şu anda 16 ilmek oldu. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından ipimi parmağıma dolayıp bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp tekrar artırmamı yapacağım. Artırma işlemimiz bu hanımlar, bu kadar. Bu şekilde yapılıyor patik burnu. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ipimi parmağıma dolayıp ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar, böylece şişimizde 18 tane ilmeğimiz oldu. Bakın,
Şeklimiz bu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Sonra ön yüzde tekrar artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurmaya başladım. Daha küçük yapmak isteyenler 36 numara 26 ilmek olana kadar artırabilir. Daha büyük yapmak isteyenler de 30 ilmek ya da 32 ilmek olana kadar artırabilirler. Tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterir bu sayı. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters örüp ön yüzeye geldim. Bu aşamada krem ipimize geçeceğiz. Hanımlar, öncelikle bu incili modelimizi yapabilmek için krem ipimize incilerimizi takmalıyız. Ben bu şekilde bir miktar incimi takmıştım. Bir kısmını da size göstermek için şimdi takacağım. Hanımlar, toplamda bu patiğimize 25 adet inci gidiyor. İncilerim bu şekilde hanımlar, böyle dal olarak satılanlardan böyle. Şimdi incimi nasıl taktığımı da size video içinde kısaca göstereyim. Öncelikle şurası kaçmasın diye bağlamıştım incimin ucunu. 25 adet inci gidiyor demiştim. Hanımlar, ben toplamda 18 adet inciyi buraya taktım. Geri kalan 25'e tamamlayacağız. Birlikte takacağız. Ben şu düğüm yerini kesiyorum. Şöyle yapıyorum hanımlar. Bu krem ipime şu şekilde, şu krem ipimin ucunda şöyle bir düzelteyim. Bu inci takılı olan ipimi bakın hanımlar şöyle krem ipime bağlıyorum. Şuraya. Bakın buraya bir tane düğüm atarak bunu bağladım. İpimde toplamda 18 tane incimiz var burada. Şimdi 25'e tamamlayacağım. Bakın incilerimi aktaracağım ipime. 18. Şu 19. incim 20. 21. 22. 23. 2 inci daha ekleyeyim. 25. Zaten incimiz az gidiyor hanımlar. Bir dal inciniz varsa yetiyor da artıyor bile. Bu şekilde ekledim. 25 incim oldu. İncimizi ipime bu şekilde taktım. Hani daha önce de böyle bir video çekmiştim ama bu videoya belki ilk defa denk gelecek hanımlar varsa da o inciler bu ipe nasıl girdi diye merak edenler olabilir. Bunu da kısaca size göstermek istedim. Hemen başlayalım hanımlar şimdi. Krem ipimizi ekleyeceğiz. Bu aşamada krem ipimle devam edeceğim. İlmeklerimin tamamını krem ile öreceğim. Bu şekilde. Krem ipimi alıyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, artık bu pembe ipimizde de işimiz kalmadığı için pembe ipimi keseceğim buradan. Öncelikle kremin ucunu bağlayayım, sağlamlaştıralım. Pembe ipimizi arkalarda kullanacağız. Şimdilik işimiz kalmadı. Elimize dolaşmasın diye şöyle pembe ipimi kesiyorum. Bağladım ve kestim. İlmeklerimin tamamını ön yüzdeyim. Krem ipimle öreceğim şimdi. Hemen şu krem ipimi de gizleyerek götüreyim. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum hanımlar. Kremimin üzerinden atlatarak. Bu şekilde. Ön yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sonra modelimize başlayacağız hanımlar. Modele zemin hazırlıyoruz şu anda. Ön yüzde ördük. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimi burada da ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Evet hanımlar, şimdi modelimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor. 4 tane inciyi yaklaştırdım. Diğer incileri uzaklaştırdım. Modelimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 4 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını ön yüzde yapmaya başlayacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4. Kenardan 4 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ortada 3 tane krem ilmeğimiz var hanımlar. Bakın önümüzde 1, 2, 3. Bu 3. ilmeği alıyorum hanımlar. İlk 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bakın hanımlar, şöyle üstünden atlatıp getirdim ve bıraktım. 3. ilmeği getirip önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım.
Ardından burada 2 ilmeğim kaldı. İlkini düz olarak örüyorum. İlkini düz olarak ördüm. Ardından bakın bu 2 ilmeğin ortasında şöyle bir ip geçişi var. Şurası. Şişimi buraya takıyorum hanımlar. Bu ilmeğimi örerken incimi de geçireceğim buradan. Bakın. Bu ilmeğimi örüyorum. Bakın ortaya ipimi, şişimi bakın şu 2 ilmeğin arasına şuraya taktım. Şuraya taktım. Bunu örerken incimi de bakın ilmeğin arasından geçirerek şöyle öne doğru getiriyorum. İncimle beraber örüyorum. 3. ilmeğimi de yine düz ördüm. İlk modelimizi yaptık. Şimdi arada 3 tane ilmeğimiz var, düz öreceğiz. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimi yapacağım hanımlar. Önde 3 tane ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğimi alıyorum. Pardon, 3. ilmeğimi alıyorum. Önündeki 2 ilmeğin üstünden şöyle atlatıp bırakıyorum burada. Bu şekilde bıraktım. Ardından bir ilmek düz örüyorum. Bu ikili ilmeğimin ilkini düz ördüm. Bakın 2 ilmeğin ortasında şöyle bir ip geçişi var şurada. Gördüğünüz gibi bakın şurası. Bunu öreceğim şimdi. Bunu örerken hanımlar incimin birini de getiriyorum. Yine bakın ilmeğin içinden, ördüğüm yerin içinden çıkartıyorum. Öne doğru getirip bırakıyorum. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arada yine 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrar model kurulum yapacağım. Önde 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bırakıyorum bu şekilde. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. İlkini örüyorum. Ardından ortada bakın ip geçişi olan yere şöyle şişime takıyorum. Buradan hanımlar buradaki ilmeğimi örüyorum. Örerken bakın alttan şöyle incimi de getirip şöyle çıkartıyorum. Öne getiriyorum. İncimle beraber örüyorum. 3. ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyorum. 3 ilmeğimi düz öreceğim şimdi. Bakın ilk sırada 4 tane modelimiz var. Şimdi 4. modelimizi yapacağız. 3'ünü yaptık. 4.'deyiz. Yine bu 3. ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp önde bıraktım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Ardından bu 2 ilmeğimin ortasında bakın şöyle bir ipimiz var. Bunu şöyle tutuyorum. Bu ipimizi öreceğiz hanımlar. Bunu örüyorum. İncimi de içinden geçirip şöyle ön tarafa getirip önde bırakıyorum. 3. ilmeğimi düz ördüm. Kalan 3 ilmeğim de düz örülüyor. Modelimizin ilk sırasını ön yüzde tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasını yapacağız. İkinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. İlmeklerimiz modelimizin ikinci sırasında ters örülüyor hanımlar. Hepsini ters örüyorum gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci sırayı arka yüzde tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar bu ajurlarını yapacağız. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ördüm. Bu şekilde bir ilmek daha örüyorum. Kenara toplamda 3 adet ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Bakın bu incili olan incili ördüğümüz ilmeğimiz tam ortada. Onun önündeki 2 ilmeğimiz hanımlar bakın incili ilmeğimiz tam ortada. Bu onun önündeki ilmeği sağa doğru kesim yapacağız. Şu şekilde içten girilerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat bu şekilde ben bayağı bir bakın öremiyorum. Zorlandığım için sağa doğru kesimi şöyle yapıyorum. Şu 2. ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu ortadaki ince yaptığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. İpimizi şişimize bir kere daha doluyoruz. Şu öndeki 2 ilmeği de birlikte sola doğru kesim yapıyoruz. 2 ilmeğimi aynı anda keserek örüyorum. Bu şekilde. İlk modelimizin ajurunu yaptık. Şimdi arada bir tane düz ilmeğim var. Bunu örüyorum. Bakın yine incimden önceki 2 ilmeğim burada. Bu 2 ilmeğimi de yine sağa doğru kesim yapacağım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. İncili ördüğüm ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Arada bir ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Şimdi 3. modelimizi yapacağız. Tekrardan bakın incimin önündeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Bu 2. ilmeğimi hanımlar ilk ilmeğimin önüne getireceğim öncelikle. Şöyle. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz örüyorum.
Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde 3. modeli de yaptık. Arada bir ilmeğim var. Düz örüyorum. Yeniden hanımlar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bu incili olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin 3. sırası da böyleydi hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde modelimizin 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. İlmeklerimizi hanımlar bu sıramızda tamamen ters olarak örüyoruz. Böylece hanımlar ilk modelimizi bitirmiş olduk. Bakın ajurlu ilmeklerimizi hepsini arka yüzde ters örüyoruz. Her 4 sırada bir diğer modeli kuracağız. Ön yüzde hanımlar ikinci modelimizi kuracağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın ilk modelimiz yapıldı. Tamamlandı. Bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. İkinci modelimizi de hanımlar bakın ilk modelimizi yaparken 3 ilmek üzerine model kurmuştuk. 3 ilmek düz örmüştük. Bu aralardaki 3'er ilmek üzerine model kuracağız. Yani ilk iki modelin tam ortasına denk gelecek şekilde modelimizi yapacağız. İlk modelimizi örerken 4 ilmek örüp öyle başlamıştık. İkinci modelimizi yaparken sayalım hanımlar. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüp öyle başlayacağız modele. Bakın 7 ilmek ördüm. Bu defa tam ortadaki üçlü model, ilmeğe denk geldi. Tam ortaya modelimizi kuracağız hanımlar. Şimdi ikinci modelimizi tam ortaya kuracağız. Dediğim gibi ilk modeli örerken 4 ilmek örüp öyle başlamıştık. İkinci modeli örerken 7 ilmek örüp öyle başlıyoruz. Model böyle devam ediyor hanımlar. Bakın birinci modeli örerken 4 ilmek ördük. İkinci de 7. Üçüncü de 4. Dördüncü de 7. Beşinci de 4. Altıncı da 7. 7. de 4 tane sırasıyla bu şekilde modelimizi kuracağız hanımlar. Şimdi önde 3 tane ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. 3. ilmeğimi alıyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp bırakıyorum yine. Bakın bıraktım. Ardından ilk ilmeğimi düz örüyorum. Şu ortadaki ilmeğimi hanımlar bakın 2 ilmeğimin ortasında şöyle bir ip geçişimiz var. Bakın burada. Bu ipimizi öreceğiz hanımlar. Ben de incilerimi yaklaştırayım. İlk modelimizde 4 inci kullanmıştık. İkincide 3 inci kullanacağız. 3 adet incimi yaklaştırdım. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bakın. Ardından incimi de içinden geçirip öne doğru alıp önde bırakıyorum. Bu 3. ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arada 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan önde 3 adet ilmeğim var. 3. ilmeğimi alıyorum. Bakın şu 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimin üstünden atlatıp bırakıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Ve bakın şu aradaki ipimiz var. Bu 2 ilmeğin arasında şu ip. Buna şişimi takıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Aynı zamanda incimi de içinden geçiriyorum. Dur yarım alarak örmüşüm. İncim geçmedi. Şöyle. İncimi geçiriyorum. Öne getirip ön tarafta bıraktım incimi. 3. ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Arada 3 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan bu 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin üstünden atlatıp bıraktım. 1 ilmek düz örüyorum. Tam bu ortadan, şuradan giriyorum hanımlar. Bakın, ortada bir ipimiz var. Şuradan giriyorum. Bunu örüyorum. İncimi getirip şöyle önde bırakıyorum. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. İkinci modelimizin birinci sırasını böylece tamamladık. Model zaten ördükçe kendini gösteriyor. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz ikinci sırada. Modelimizin ikinci sırası. İlmeklerimizi tamamen ters olarak örüyoruz. Arka yüzde bir işlem yok hanımlar. İlmekleri ters örüyoruz. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi yeniden geri dönüyorum.
Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 3. sıradayız. Bu aşamada bakın incili olan ilmeğim buydu. Bu ilmeğimin önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Ajurlarımızı yapacağız çünkü. Buraya kadar da bakın burada 6 ilmeğim var. Kenardan 6 ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6. Bakın şu incili olan ilmeğimdi. Önündeki 2 ilmeğim de burada. Bu 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım yine. İlmeklerin yerini değiştiriyorum. Bu şekilde ikisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yapıyorum. İlk modelimizi yaptık. Arada bir ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Tekrardan hemen öndeki 2 ilmeğimi alacağım. İkinci modelimi yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci modelimizi de tamamladım. Arada bir ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Devam ediyorum. Yine 3. modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. 3. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz. Modelimizde 4. sıradayız. Arka yüzde yine ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. Böylece hanımlar ikinci modelimizin de 4. ve sonuncu sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzde bir diğer modele başlayacağız. 3. modele. 3. modelimizi de ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. 1. 3. 5. 7. modelimiz aynı şekilde. Çift sayılarla giden 2, 4, 6. modelimiz aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Aynı hizadan aynı sayılarla yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Şeklimiz, şemalimiz böyle. Şimdi kafanız karışmasın diye diğer 3. modelin de yapılışını göstereceğim. İlk modelimizi nasıl yaptıysak 3. modelimizde aynı şekilde yapacağız. Öncelikle yine 4 incimi yaklaştırdım. Bir modelde 4 inci kullanırken diğerinde 3. Birinde 4, diğerinde 3. Bu şekilde gidiyor. İlk modeli yaparken 4 ilmek düz örmüştük. 3, 4. Ardından bu 3. ilmeği ilk öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp şöyle ön yüzde bırakmıştık. Sonrasında hanımlar bir ilmek ördük. Tam ortadaki bu ip geçişi olan ilmeğimiz vardı. Bu. Bu ilmeğimizi örerken hemen incimizi de alıyoruz. İncimizi de içinden geçiriyoruz. Şu öne doğru getirip inciyi bırakıyoruz. 3. ilmeğimizi ördük. Arada 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. 3. ilmeğimizi alıyoruz. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktık. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Bakın şu ip arasından geçip geçiş yapıp hemen şuradan 2 ilmeğin arasında şöyle bir ip geçiş yerimiz var. Hemen işte şurası. Bunu örüyoruz hanımlar. Ardından incimizi bu ilmeğin içinden geçirip şöyle arkadan getirip ön tarafta bırakıyoruz. Ön yüzde bırakıyoruz incimizi. Bu şekilde. 3. ilmeğimizi örüyoruz. Arada yine 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan hanımlar 3. ilmeği alıyoruz. Öndeki 2 ilmeğin üstünden atlattık. Bir ilmek örüyoruz. Yine aradaki ip geçişi olan yere şuraya giriyoruz. Bunu ördük. Sonrasında hanımlar ilmeğimizi bu aradan çıkartıp öne doğru getirip bırakıyoruz. 3. ilmeğimizi örüyoruz. Arada yine 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrardan 4. ve sonuncu modelimi yapacağım. Bakın şu 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden atlatıp önde bıraktım. İlk ilmeği örüyorum. Aradaki şu ip geçişinden, bakın hanımlar şu ipimizin içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Sonrasında incimizi buradan şöyle geçirip ön tarafa getirip bırakıyoruz. 3. ilmeğimizi ördük. Kalan 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar modelimizin ipi topu yapılışı bu kadar. 3. modelimizin de ilk sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzde ters öreceğiz. Ön yüzde ajurunu yapacağız. Arka yüzde yine ters öreceğiz. 3. modelde bitecek. Sonra 4.'ye başlayacağız. 4. modelimiz hanımlar bu üçlü ince olacak şekilde. Bakın 2. modelle aynı şekilde yapacağız. Modelimiz böyle sırayla devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ajurlu modelimden yaptım.
Sonrasında bilek ayrımına geçtim. Bu şekilde de bu ölçüde benim elime göre tam oldu. Belki siz 8 model yaparsınız. Belki 6 model yaparsınız. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümündeki bu incili yeri bitirelim, gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 7 sıra bu incili modelimden yaptım. 7. modelimin 4. sırasında bitirdikten sonra yeniden geldim. Şimdi tekrar pembe ipimize geçeceğiz hanımlar. İlmeklerimi bu defa pembe ipimle öreceğim tamamen. Pembemizi ekliyoruz. Artık hanımlar bu aşamada krem ipimi keseceğim. Çünkü pembe ile devam edeceğiz patiğimize. Bu şekilde. Hemen krem ipimi keseyim, artık elime de dolaşmasın, karışmasın. Hemen pembe ipimin ucunu kremime bağlayayım ki burası da sağlam olsun kenarımız. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attıktan sonra krem ipimi burada şöyle kesiyorum. İlmeklerimi hanımlar bu aşamada pembe ipimle öreceğim. Şu pembe ipimin ucunu da gizleyerek götüreceğim. Ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar pembe ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yapmadan önce pembe ipimiz ile ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde böyle 2 sıra örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz var. 14 ikiye ayıracağız. 26 ilmek başladıysanız hanımlar 13 ayıracaksınız. 30 ilmek başladıysanız da 15 ayırmanız gerekiyor. Öncelikle hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, şu 3 kenar ilmeğimle birlikte sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğimi hanımlar bilek ayrımında şöyle yer değiştiriyorum. 14. ilmeğimi yer değiştirerek örüyorum. Bilek ayrımında burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Burada ayrık, çirkin bir görüntü oluşmuyor. Şimdi hanımlar öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Sol tarafta kalan 14 ilmeğimiz bekleyecek. Sayalım 4, 8, 12. 2 ilmek de burada 14 ilmeğimiz var. Buradaki ilmekler bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz yedek şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim yedek şişim olduğu için bu ilmeklerimi burada bekleteceğim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarını yapıyoruz. Hanımlar bu bilek bölümüne ben patiğimin bu kenarındaki bilek bölümüne 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 ve 7. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Evet, şimdi buraya bir diş haroşamız oluştu. Sağdaki 14 ilmek üzerinden sağ kenarımızı yapıyoruz hanımlar. Sol şişimizdeki ilmeklerimiz bekliyor. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenardaki 7 ilmeğim ön yüzde olduğum için düz örülüyor. Haroşalı son 7 ilmeğim de haroşa yine düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine kenardaki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum.
Şöyle baktığımız zaman hanımlar buraya 2 diş haroşamız oldu. Şimdi ben bu patiğimin bu kenarlarına 14'er diş 14'er sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar ayağınıza ölçün. Yani o şekilde yapın. Öyle çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ayağınıza hanımlar şu şekilde patenizin burnunu ayak ucunuza denk getirecek şekilde sabitleyin. Sonrasında bu arka bölümü hafif esneterek böyle ölçü almanız gerekiyor. Topuğunuzun kenarına kadar buraya kadar örmeniz gerekiyor. Ben 14 sıra ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada lütfen dediğim gibi ayağınıza ölçün. Bu şekilde çok doğru net sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını tamamlayalım gelelim. Sonra birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını tamamladım geldim. 14 sıra haroşa ördüm. İpimi de haroşalı tarafta değil de bu sağ tarafta bırakıyorum. O şekilde denk getiriyorum. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye şişimi çekeceğim hanımlar. Tığım ile bu ilmeklerimin içinden bir ip geçireceğim. Burada maksat ilmeklerimiz kaçmasın. Dileyen varsa hani isteyen şişini burada bekletebilir. Fakat topuğumuzu yaparken şişler elime takılmasın diye ben bu yöntemi uyguluyorum. Şimdi hanımlar bu ilmeklerimizi yeniden patiğimizin topuğunu yaparken kullanacağız. Bu nedenle kaçmaması için böyle bir yöntem uyguluyorum. Şimdilik ilmeklerimiz burada bekleyecek. İpimin ucunu da şöyle bağlıyorum. Açılıp da sökülmesin diye. Ben ipimin ucunu da bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Sağ kenarımızı böylece tamamladık hanımlar. Geldik sol kenarımıza. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bu bilek bölümünden başlayarak sol kenara geçiyorum aradan. Buradaki ilk 7 ilmeğim hanımlar bilek bölümünde haroşa olacak. İlk 7 ilmeğimi düz öreceğim. Şöyle 2 tane ilmeğimi ördükten sonra hemen ipimin ucunu kendisine bağlayayım ki yine burada sonradan açılıp sökülme olmasın diye. 2 tane düğüm atıyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa. İkisini örmüştüm. Şu 3. haroşa ilmeğim. Şu 4. haroşa ilmeğim. Şu 5. haroşam. 6 ve 7. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk 7 ilmeğim ters örülüyor. Kenar ilmeğimle birlikte. Arka yüzde olduğum için kenardaki 7 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde bu bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde aynı sayılarla yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş 14 sıra haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı şekilde haroşalarımı yapacağım. Sizler de bu kenara sağ kenara ne kadar yaptıysanız sol kenara da aynı sayılarda haroşa sıralarını yapın hanımlar. Çünkü her iki tarafında eşit olması lazım. Şimdi hep birlikte sol kenarımızda yine tamamlayalım gelelim. Ardından patiğimizin tabanına birlikte geçelim. Evet hanımlar sol kenarımı da tamamladım. Geldim. 14 diş haroşamı ördüm. İpimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Yine sağ tarafta olduğu gibi ilmeklerimi açacağım. İlmeklerin içinden ip geçireceğim. Dediğim gibi burada şişler de bekleyebilir. Fakat ben taban yaparken şişlerden rahatsız olduğum için. Bakın yine buradan da bir ip geçireceğim. Şöyle. İpimi yine buraya bağlıyorum. Pembe ipimin ucunu da artık minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Hanımlar bu aşamada patiğimizin üst bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi burundan itibaren başlayarak tabanını öreceğiz. Burun kısmına başlarken böyle minik bir ipimiz kalmıştı ucunda. Bu ipimi hanımlar yine pembe ipimi bağlıyorum. Burun kısmında yine pembe ipimizi kullanacağız. Buraya böyle sıkı bir düğüm attım. Hanımlar patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkaracağım ön yüzden. Yine bu kenar kısımları sık olduğu için bu kenarlardan böyle girerek tığ ile girerek ilmek çıkaracağım. Çünkü ilk başlangıç yerlerimiz sık oluyor. Bakın şu birinci ilmeğimiz. İlmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Bu kenarlar dediğim gibi sık olduğu için tığ ile ilmek çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğimiz. Devamında şöyle tığa da gerek kalmıyor. Üçüncü ilmeğimiz. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 4 ilmek oldu. Şu 5. Şu 6. 7. Şu 8.
9. Şu da 10. ilmeğimiz. Şu 11. Ve burada son kenar ilmek yerine girerek bir daha ilmek çıkartıyorum. 12. 12 adet ilmeğimizi ön yüzde çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Hanımlar artık patiğimizin burun kısmında, tabanında üst bölüme eklenerek gidecek. Hem de ilmek sayılarımız artacak. Bu aşamada hanımlar kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi yine ön yüzde sol taraftan çıkartarak patiğimizin burun kısmını yapacağız. Öncelikle hanımlar bakın sıradaki kenar ilmek yerlerimiz belli. Bakın V şeklinde. Buraya giriyorum hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi şişimde 12 adet ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. Şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Şişimdeki ilmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum ön yüzde olduğum için. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi bu taraftaki kenar ilmek yerinden, yani hemen kenar ilmek yerlerimiz kendini gösteriyor şurası. Burada ilmeğin iki kanadına birden girerek tekrardan bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimizde şu anda 14 ilmeğimiz oldu. Bir ilk ilmeği sağdan, ikinci ilmeği de soldan çıkarttık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini arka yüzde yapmıyoruz hanımlar. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Yine sıradaki kenar ilmek yerine gireceğim. Aynı yere iki kere girmiyoruz ya da bir ilmek yerine atlayıp ikincisine batmıyoruz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden girip yine bir ilmek çıkartıyorum buradan. Hemen şuradan. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmeğim oldu. Şimdi şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Bir de sol taraftan ilmek çıkaracağım hanımlar. 16 ilmeğimiz olacak. İlmek sayılarımız bu şekilde artacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası, yeri belli. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum şişim ile. Bu taraftan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanı üst bölümüne eklenmiş oluyor. Dikişe de gerek kalmıyor böylece. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerimiz hanımlar bakın yeri belli burası. Yine girdim buraya, bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. Bu sağ taraftan da bir ilmek çıkarttım. 17 ilmeğim oluyor toplam. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girip şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece hanımlar şişimizde 18 adet ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz yine. Ön yüzde tekrardan ilk ilmeği sağdan, ikinciyi soldan olmak üzere ilmeklerimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Hanımlar ben patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek olana kadar artırmıştım. Tabanda yine aynı şekilde 28 olana kadar artacak. Yani şu pembe kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde patiğimizin burun kısmını yapacağız. Üst bölümünü kaç ilmek yaptıysak tabanı da aynı ilmek olmalı hanımlar. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. 27. ilmeğimi sağdan, 28. ilmeğimi de sol taraftan çıkarttım. Artık 28 ilmek olarak devam edeceğiz hanımlar. Artırma işlemi olmayacak. Yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim. Son 2 ilmek kalana kadar.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi hanımlar tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kalıyor. Şimdi geri döndüm. Hanımlar bu aşamada hemen model üzerinde göstereyim. Bakın pembe burunu yine pembe ile ördüm tabanda. Sonra krem olan bu bölümleri de krem ipimle öreceğim. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. Aldım şimdi. 27 ilmeğim kalmıştı. Bu defa krem kenar ilmek yerine girerek bakın buraya girdim ve krem ipim ile buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Bu defa krem ipimize geçiş yapıyoruz. İlmeklerimizi hanımlar bu aşamada artık krem ile öreceğiz. Hemen ikinci ilmeğimi de ördüm. Son 2 ilmeğimizi kesmiştik hanımlar. 27 ilmek kalmıştı. Sıradaki kenar ilmek yerinden bir ilmek çıkarttım. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada krem ipimin ucunu şöyle pembeme bağlayacağım. Pembe ipimi alacağım artık buradan. Şimdilik pembe ipimiz kenarda bekleyecek. İlmeklerimiz hanımlar şu anda ön yüzdeyim. Bu şekilde krem ipim ile öreceğim. Ön yüzdeyim, düz olarak örüyorum. Şu iplerimin ucunda krem ipimin üzerinden atlatarak böyle gizleyerek götüreyim hanımlar. Bir de sonradan bu iplerimizi gizlemesi benim zoruma gidiyor. Bayağı bir elimi oyalıyor. O yüzden örerken gizlemek daha rahat oluyor. Bakın iplerimizi gizlemiş oldum arkaya. Şimdi ilmeklerimi düz öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Tekrardan son 2 ilmeğimi keseceğim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağım. Bu şekilde patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden örülmüş olacak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi bu defa ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum ve buradaki krem kenar ilmek yerime bakın. İlmeğin 2 kanadına birden girip ilmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Hanımlar eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesip öyle kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Arka yüzde olduğum için tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu defa sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Bakın yeniden bir ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Yeniden ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Patiğimizin tabanında yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi arka yüzdeysek eğer tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Hepi topu bu kadar hanımlar. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. Buraya girip ilmeğimi çıkartıyorum. İşlem bu. Hanımlar biz bu işleme krem ipimiz ile krem kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Bakın buralara kadar devam edeceğiz. Ardından pembeye geçeceğiz. Şimdi hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar krem kenar ilmek yerlerine kadar krem ipimizle 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını örelim gelelim. Sonra da birlikte pembemize geçiş yapacağız. Evet hanımlar son krem kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. Bakın burada arka yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi krem ipim ile tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Artık pembe bölüme geçtik gördüğünüz gibi. Bu aşamada da pembe ipimi ekleyeceğim yeniden. Devamında artık pembe ipimle tamamlayacağım patiğimi. Bu defa hanımlar sıradaki kenar ilmek yerinden şöyle ilmeğimi pembe ipimle çıkaracağım. Çünkü pembemize geçiş yapmış bulunuyoruz. Bu şekilde diğer ilmeklerimi de yine pembe ile öreceğim. Burada artık krem ipimizi keseceğiz hanımlar. Krem ipimizle tamamen işimiz kalmadı. Patiğin devamında, tabanında, topuğunda pembe ipimizi kullanacağız. Hemen şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum ve kremimi kesiyorum. Artık krem ipimizle işimiz kalmadı. İlmeklerimizi hanımlar artık pembe ile öreceğiz. Yine iplerimi gizleyerek götüreyim ki bir de sonradan bu iplerimizle de uğraşmayalım. Son 2 ilmek kalana kadar yine öreceğiz hanımlar. Aynı şekilde patiğimizin tabanını öreceğiz. Tek fark şu renk değişikliği yaptık. Bu şekilde pembe ile devam ediyoruz.
Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. İkisini keserek örüyorum. Pembe kenar ilmek yerim hemen burası. İlmeğin 2 kanadına girip buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar artık pembe ile devam ediyoruz. Kremimizi bıraktık. Hanımlar pembe ipimiz ile son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın yerleri belli. Buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanına bakın, model üzerinde göstereyim. Buraya kadar pembe ile öreceğiz. Şimdi pembe ipimiz ile son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını tamamlayalım. Gelelim, ardından da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin tabanını pembe ipimle ördüm. İlk ilmeğimi sağdan çıkartmıştım. İkinci ve sonuncu ilmeğimi de bu sol taraftan çıkarttım. Şimdi bu sol tarafta sarı ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Bu ilmeklerimizi artık şişimize takacağız. Hani bu ilmekleri ipe takarken de demiştim, topuk yaparken kullanacağız diye. Topuk bölümüne geldik. İlmeklerimizi kullanma zamanı da geldi. Sırasıyla ipim içindeyken takıyorum ki ilmeklerim kaçmasın diye. Taktıktan sonra şöyle ipimi çekiyorum hanımlar. Buraya da bir tane düğüm atacağım. 2 tane şöyle sıkı bir düğüm atıyorum. Bu aşamada hanımlar buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim yine. Bu şekilde ilmeklerimi tamamen örüyorum. Şu ipimin ucunu da ipimin üzerinden atlatarak gizleyerek gideyim, arkada gizlensin. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Yine haroşalara devam ediyoruz hanımlar. Burada haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Toplam 7 ilmeğimi kenardan haroşa olduğu için düz örüyorum. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi de hanımlar arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Ardından diğer tarafta ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimizi alacağız. Tamamını öreceğiz. Böylece hanımlar ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Ön yüze döndüğümüz anda da topuk kesimine başlayacağız. Orta kısımda hanımlar tabanımızda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarlarımızda da iplere takılı olan 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsini topladığımız anda şişimizde 56 ilmeğimiz oluyor. Evet, buradaki sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi burada kırmızı ipimize takılı olan şöyle 14 ilmeğimiz vardı. Bu 14 ilmeğimi de yine şişime takıyorum. Diğer tarafa aynı şekilde. İpimi çekiyorum artık. Yine bu ipimin ucunda düğüm arka tarafta görünsün, ön tarafa düğüm düşmesin diye şöyle ipimin ucunu pembe ilmeğine bağlayacağım. Arka yüzde olduğum için yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim. Sadece kenarda son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşam bunlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar topuk bölümünde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Burada yeri belli olsun diye hemen tığ yardımı ile buradan şöyle bir ip geçirelim ki 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye. Şimdi hanımlar başlıyoruz topuğumuza. Öncelikle hanımlar yine kenardaki 7 ilmek haroşamı öreceğim düz olarak. 4, 5, şu 6. ilmeğim, şu da 7. ilmeğim. Ardından 7 haroşamı ördüm, ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu kenardan ilk 23 ilmeğimi normal örüyorum. 24. ilmeğimi örerken hanımlar öndeki 2 ilmeği alıp ikisini birlikte keserek örüyorum.
23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Bu orta kısma baktığımız anda topuğumuz için burada 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada kesim yaptıktan sonra geri döndük. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum örmeye ilmeklerimi. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Hanımlar, bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'yü örerken bakın önceki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda da 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptıktan sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrardan yine ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretlere kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İşte topuk görüntümüz böyle. Bu ipimi artık çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu arada bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kısacası yapacağımız işlem şöyle: karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden şöyle geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimin ikisini birlikte topluyorum. Burası sıkı ve sağlam olsun diye buraya sıkıca bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce bu ipimizi gizleyelim. Ardından birlikte topuğumuza da bakalım. Şöyle sıkıştırarak şöyle arka ilmek aralarından geçirerek gizliyoruz. İplerimizin tamamını bu şekilde gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, bakın patiğimizin topuğu bu şekilde. 5 şiş patik topuğu ile birebir aynı. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu. 5 şiş patik görüntüsünden hiçbir farkı yok. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Böyle ajurlu modeller ayakta çok daha güzel görünüyor. Kendini gösteriyor. 5 şiş patik bilmeyenler için böyle inceli süslü model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu şekilde hanımlar. Ayağıma da şöyle patiğimi giydirdim. Hemen şöyle düzelteyim. Bakın. Patiğimiz bu şekilde. Ben yandan göstereyim. Patiğimizin tabanı, topuğu, kenarları. İşte patiğimizin üst bölümü. Gayet şık, güzel, hoş bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.